21 Ekim 1805 sabahı, İspanya kıyılarındaki Trafalgar Burnu açıklarında deniz sisi ağır ağır dağılıyor. Ufukta iki dev donanma birbirine yaklaşıyor, bugün Avrupa'nın kaderi bu sularda belirlenecek. Ama bu zaferin mimarı, onu asla göremeyecek. Fransa İmparatoru Napolyon Bonaparte, İngiltere'yi işgal etmeyi hayal ediyordu. Ama bunun için önce denizlere hakim olması gerekiyordu. Fransız ve İspanyol donanmaları birleşti, komutan Amiral Pierre Gilles de Villeneuve'ün emrindeydi. Karşısında ise İngiliz Kraliyet Donanması vardı, aylardır Fransız limanlarını abluka altında tutuyordu. Bu donanmanın başında, deniz savaşlarının en yetenekli komutanlarından biri duruyordu, Amiral Horatio Nelson. Bayrak gemisi HMS Victory, sularda süzülüyordu. Nelson, Nil Nehri ve Kopenhag zaferleriyle efsaneleşmişti. Bir kolunu ve bir gözünü savaş meydanlarında kaybetmişti ama asla geri adım atmamıştı. Mürettebatı için o artık sadece bir komutan değil, neredeyse bir mitti. 33 Fransız ve İspanyol gemisine karşı, Nelson'ın emrinde sadece 27 gemi vardı. Sayısal üstünlük düşmandaydı. Ama Nelson'ın cebinde, deniz savaşı tarihini değiştirecek bir plan vardı. Geleneksel deniz savaşı taktiği, filoları paralel hatlar halinde dizip yan yana ateş etmekti. Nelson bunu reddetti. Donanmasını iki sütuna ayırıp, düşman hattını dik açıyla yararak ikiye bölecekti, riskli ama devrimci bir hamle. 21 Ekim sabahı saat 6.00'da, iki donanma birbirini gördü. Nelson, Victory'nin direğine ünlü sinyalini çektirdi, İngiltere, her erin görevini yapmasını bekliyor. Mürettebat arasında sessiz bir kararlılık yayıldı. Ancak rüzgar zayıftı, İngiliz gemileri düşman hattına saatlerce süren yavaş ve tehlikeli bir yaklaşımla ilerledi. Fransız ve İspanyol topları, yaklaşan gemilere ateş yağdırıyordu, İngiliz mürettebatı ise karşılık veremeden bekliyordu. Saat 12.00 civarında, ikinci sütunu yöneten Amiral Cuthbert Collingwood'un gemisi Royal Sovereign, düşman hattını ilk yaran gemi oldu. Kısa süre sonra Nelson'ın Victory'si de aynı cesur manevrayı gerçekleştirdi. Victory, Fransız amiral gemisi Bucentare'u yakın mesafeden top ateşine tuttu, ardından Redoutable adlı gemiyle burun buruna geldi. İki dev tekne birbirine kenetlenmiş halde, top güvertelerinde şiddetli bir çatışma başladı. Top gürlemeleri, kırılan direkler ve haykırışlarla güverte cehenneme dönmüştü. Nelson, her zaman olduğu gibi açık güvertede, madalyalarıyla dolu üniformasıyla dolaşıyordu, subaylarının onu gizlenmesi için yaptığı uyarıları dinlemiyordu. Saat 13.15 sularında, Redoutable'ın seren direğindeki bir Fransız nişancı tetiği çekti. Kurşun, Nelson'ın sol omzuna girdi ve omurgasına saplandı. Amiral, güvertede yere yığıldı. Subayları onu hemen kaldırıp geminin en alt güvertesine, cerrahın bulunduğu bölüme taşıdı. Nelson, kendi durumunun ağırlığını biliyordu. Cerrah Beatty'ye "Beni bitirdiler" herdi dediği rivayet edilir. İşte top sesleri hiç dinmiyordu, savaş tüm şiddetiyle sürüyordu. Ama Nelson artık sadece karanlık, dar bir bölmede yatıyor, üzerinde bir mendille kimliğinin gizlenmesini istiyordu, mürettebatın morali bozulmasın diye. İşte belgeselin can alıcı noktası burada, Nelson, tarihin en büyük deniz zaferlerinden birini kazandırırken, kendisi bu zaferi hiç göremeyecekti. Güvertenin üstünde donanması tarihe geçerken, o karanlıkta, yalnız, ölümle savaşıyordu. Saatler geçti. Hardy, 3 kez yanına inip ona savaşın gidişatını anlattı. Sonunda müjdeyi verdi, 14, belki 15 düşman gemisi ele geçirilmişti. Nelson'ın yüzünde hafif bir rahatlama belirdi, artık tatmin oldum. Tanrı'ya şükür görevimi yaptım. Saat 16.30 civarında, Nelson son nefesini verdi. Savaş alanında ise sonuç kesindi, 22 Fransız ve İspanyol gemisi ele geçirilmiş ya da batırılmıştı. İngiliz donanması ise tek bir gemi bile kaybetmemişti. Mürettebat, komutanlarının bedenini bir varil konyağın içinde koruyarak İngiltere'ye taşıdı. O Nelson'ın son yolculuğuydu, ölümünden sonra bile denizleri aşarak vatanına dönüyordu.
Londra'da, Aziz Paul Katedrali'nde düzenlenen devlet töreninde binlerce kişi Nelson'a veda etti. O artık sadece bir amiral değil, bir ulusun kurtarıcısı olarak tarihe geçmişti. Trafalgar Zaferi, Napolyon'un İngiltere'yi işgal hayalini sonsuza dek gömdü ve İngiltere'ye bir asırlık deniz hakimiyeti kazandırdı. Ama bu zaferi mümkün kılan adam, kazandığı en büyük savaşın sonucunu asla kendi gözleriyle göremedi. Nelson, tarihe adını görevine ve emrindeki insanlara duyduğu sadakatle yazdırdı.